Amerikalı kurgu bilim yazarı Arthur C. Clarke'ın kaleminden çıkan Çocukluğun Sonu romanı yalnızca bir bilim kurgu romanı değil. Aynı zamanda insanlığın kendi evrimleşmesi yolunda karşılaşabileceği bir kavşak noktası gibi bir konuyu da içerir. Teknolojik ilerlemeye duyduğumuz hayranlıkla başlayan bu hikaye çok geçmeden bu ilerlemenin ardındaki boşluğu irdeleyen bir sorguya dönüşür. Kitabın başında 20. yüzyılın ortalarında çekişmeli bir şekilde başlayıp uzun bir süre devam eden Amerika ve Sovyet Rusya arasındaki Soğuk Savaş'a bir göz kırparız. Her iki ülkede savaş sonrası dünyada özellikle uzay araştırmaları konusunda söz sahibi olmak istemişlerdir. Arthur C. Clarke da hikayesinin girişinde Soğuk Savaş'ın gölgesindeki iki süper gücün Amerika ve Sovyetler Birliği'nin gökyüzü üzerindeki sessiz ama amansız çekişmesine yer verir. Biri Amerikalı, diğeri Rus olan iki uzay araştırmacısı hangi ulusun yıldızlara ilk adımı atacağı konusunda rekabet içindedir. Bu rekabet yalnızca teknolojik bir yarış değil, aynı zamanda ideolojilerin, hayallerin ve insanlığın kaderine dair derin bir temsil halini alır. Her iki ülke de gösterdikleri çabalar ve rekabetçi tutumları ile diğerini yenmeye odaklanmış durumdadır. Gelin görün, aynı günlerde gökyüzünü örten farklı uzay gemileri belirir. İçinde kim ya da nelerin olduğu, ilk başta hangi amaçla dünyaya geldikleri bilinmemektedir. Neden sonra bu uzaylı ırkın dünyaya gelme sebebinin savaşmak veya dünyayı ele geçirmek olmadığı anlaşılır. Hatta öyle ki gayet barışçıl bir tutum sergileyerek insanların yaşamsal tüm alanlarını ekonomi, sağlık, eğitim yani aklınıza ne gelirse hepsi ama hepsi için bir çözüm yolunun varlığına inanmaktalardır. Öyle de olur. Uzaylı ırkın ki isimleri Overlord yani hükümdarlar olan bu yaratıklar, dünyanın her yerinde adeta sonsuz bir barış ortamı tesis eder, ekonomik olarak alım gücünü daha da yükselterek insanların boş zaman etkinliklerinin artmasını sağlarlar. Anlayacağınız dünyada tam bir ütopya kurulmuş olur. Bu çok güzel bir şey. İlk bakışta insanların artan refah ve huzur seviyesi gerçekten onlara da iyi gelir. Ancak tıpkı doğada olduğu gibi insan hayatında da bir takım zorlantılar olmazsa orada ne merak dolu bir araştırma ne de bilimsel veya sanatsal bir gelişme olur. Nitekim insanların hobilerine ayıracak vakitleri arttıkça herhangi bir gelişme şöyle dursun, var olanlar bile giderek sönümlenmeye başlar. Zaten hükümdarların istedikleri de budur. İnsanların arasında buna karşı çıkan özgürlük savaşçıları olsa da zaman overlordların yanındadır. Hükümdarlar insanlığa kendilerini göstermemeyi tercih eder ve iletişimlerini yalnızca ses yoluyla, özellikle Karele'nin derin ve etkileyici sesiyle kurarlar. Bu gizlilik onların fiziksel formlarının insanlık için rahatsız edici veya korkutucu olabileceği izlenimini verir. Romanın ilerleyen bölümlerinde bu gizliliğin sebebinin insanlığın hükümdarları gelecekten gelen bir kehanet yoluyla kötülük ve korku sembolü olarak algılamasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkar. Sonrasında kaçak bir şekilde hükümdarların gezegenine yolculuk yapan John Roderick isimli bir karakterden az da olsa onların fiziksel özelliklerini öğrenebiliriz. Hükümdarlar iri cüsseli, büyük kanatları olan, kafasının üzerinde iki sivri boynuz taşıyan ve dikenli kuyrukları olan uzay canlılarıdır. Bu fiziksel özellikler ne kadar da Ortaçağ döneminin Hristiyan demonik yani şeytan tasvirine benziyor, öyle değil mi? Bu bağlamda hükümdarların dünyaya gelişi de aslında bir kıyametin habercisi konumundadır. Yani geleceği şekillendiren bir insan dünyası. Bu arada dünyadaki çocuklar garip garip yetenekler geliştirmeye başlar. İnsanlığın yeni nesli telepatik ve telekinetik güçler sergileyerek evrimsel bir dönüşüm geçirir. Hükümdarlar bu çocukların Zihindar ismini verdikleri yani Overmind adı verilen kozmik bir bilinçle birleşmeye hazırlandığını açıklar. Zihindar, bireyselliği olmayan, evrensel bir bilinçtir ve insanlık onun bir parçası olmak için evrilmektedir. Kitabın sonlarına doğru hükümdar Karelle'nin şu sözleri hem üstün ve mistik güç Zihindar hakkında hem de kendilerinin dünyaya geliş hatta gönderiliş amaçları hakkında pek çok şeyi anlatır. 100 yıllık görevimin sonuna geldim. Artık hakikati açıklayabilirim. Dünyanıza geliş amacımız sizi nükleer yıkımdan korumaktan öteydi. Gerçek tehlike fiziksel değil, zihinseldi.
Evrende zaman zaman ortaya çıkan ve açıklanamayan güçlerle siz de yüzleşmeye başlamıştınız. Parapsikolojik potansiyeliniz kontrolsüz büyürse yalnızca sizi değil, başka zekaları da tehdit edebilirdi. Bu yüzden gönderildik. Yalnızca koruyucularız. Sizden üstünüz ama bizim de üstümüzde bir irade var. Ona zihindar diyelim. O bizi kullandı. Sizi izlememizi ve yönlendirmemizi sağladı. Çünkü siz evrimsel bir eşiğe geldiniz. Homo sapiens'in son neslisiniz. Zihinlerinizde uyanan güçler bizi bile aşar nitelikte. Biz anlamaya çalıştık ama yetemedik. Dönüşüm bir çocukla başlar, ardından tüm türü sarar. Bu bir evrimdir ama bedensel değil, zihinsel bir devrim. Yetişkinler bu dönüşüme kapalıdır. Geleceği çocuklar taşıyacak. Onları anlamayacaksınız bile. Artık insan değiller. Daha büyük bir bilinç, ortak bir zihin olacaklar. Bu sizin trajediniz ama aynı zamanda en büyük başarınız. Yani tür sizin eseriniz olacak. Onlara zarar vermemeniz için onları sizden uzaklaştırmak zorundayız. Görevim bu. Korumak. İsterseniz karşı çıkın ama engel olamazsınız. Artık daha yüce güçler devreye girdi. Bundan sonra ne yapacağınız size kalmış. Belki de en merhametlisi yok olmanız olurdu. Ama buna karar vermek benim haddime değil. Şunu bilin ki siz artık geçmişin ırkısınız. Ama size hep hayranlıkla bakacağız. Çünkü siz geleceği doğurdunuz. Bu pasajdan da anlaşılacağı üzere çeşitli parapsikolojik yetenekler geliştiren çocuklar bir zaman sonra zihindarla, daha doğrusu pek çok farklılıkların da bulunduğu kolektif bilinçle bir araya gelerek farklı bir evrim boyutuna geçerler. Çocukluğun sonu gezegenin çocuklarının hükümdarlar aracılığıyla zihindarla bütünleşmesi ve dünyanın kurak ve tüm enerjisinin yok edilerek yok olması ile sona erer. Karellen zihindarın emriyle uzay gemisini bir sonraki seçilmiş ırkın yaşadığı gezegene doğru hareket ettirir. Başka bir bölümde görüşünceye dek sağlıcakla kalın.